Herkese merhabalar. Bu videomuzda Arduino HC05 Bluetooth modülü kullanarak basit bir devre tasarımı yapacağız. Bir tane LED diyot yakmasını göstereceğim. Bir sonraki videomuzda ise Bluetooth ile evdeki cihazlarımızı çalıştırma, servo motor çalıştırma, RGB LED çalıştırma, fan çalıştırma gibi uygulamaları sizlere göstereceğim. Bir önceki videomuz HC05 Bluetooth modülü nedir, çeşitleri nelerdir, AT komutları nedir, nasıl kullanılır, Bluetooth modülünün ismini değiştirme, şifre değiştirme işlemleri nasıl yapılır gibi konuları işledik. Bir önceki videomuzu izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi Bluetooth modülümüzü Arduino kartımıza bağlayalım. Bir tane de LED diyotu bağlayalım ve devremizi tasarlayalım. Devrede kullanacağımız malzemelerimiz bir adet breadboard'umuz, bir adet Arduino'muz, bir adet 2.2 kilo ohmluk direncimiz, bir adet 1 kilo ohmluk direncimiz, bir adet de HC05 Bluetooth modülümüz. Bunun yerine HC06'da kullanabilirsiniz. Biz şu an HC05 modülüyle işlemleri yapacağız. Bluetooth modülünü breadboard'umun üzerine bu şekilde yerleştiriyorum. Devre şemasını karşıma açıyorum. İki farklı devre şeklinde tasarlayabilirsiniz. Bir tanesini şuradaki 0 ve 1 pinlerini kullanarak tasarlayabilirsiniz. Bir de Software Serial kütüphanesi ekleyerek daha farklı bir pinlerde kullanabilirsiniz. Ben Software Serial kütüphanesini kullanarak devreyi tasarlayacağım ama her iki devre şeması için de bağlantıları eğitim sitemize attım. Açıklamalar kısmında eğitim sitemizin linkini bulabilirsiniz. Oradan her iki bağlantı şemasına da ulaşabilirsiniz. 10 ve 11 numaralı pini kullanacak şekilde bağlantı şemasını tasarlayacağım. Şimdi bir tane direncimi alıyorum. Direncim bir bacağı RX pinine gidecek. Diğer bacağı da boşta olacak. Şu şekilde direncimi bağlıyorum. Diğer direncimi alıyorum. Yine bu direncimin de bir bacağı RX pinine gidecek ve diğer bacağı da başka bir pin üzerinde olacak. Yani bakın şuradaki bacakları şu şekilde göstereyim. Şu şekilde RX pinine bakın bağlı her iki bacak. Ama şuradaki bacaklar bakın birbiriyle bağımsız. Buna dikkat edin. Bu bacaklar da aynı yere denk gelmesin board'unuzun üzerinde. Şimdi kablolarımı kullanarak bağlantılarımı yapıyorum. Öncelikli olarak VCC pin kablomu bağlayayım. İkinci sıradaki girişim VCC. Bunu Arduino'da 5 volta bağlıyorum. Siyah kablomu alıyorum. VCC'nin hemen yan tarafında. Bunu da Arduino'da GND'ye bağlıyorum. Bir tane daha kablo alıyorum. 2.2 kilo ohm'un diğer bacağından alıp bunu da diğer GND'ye bağlıyorum. Ve 1 kilo ohmluk direncin bacağına baktığım zaman Arduino'da 11 numaralı pine gitmiş. Burası da 1 kilo ohmluk direncin bacağına denk gelmekte. Bunu da Arduino'da 11 numaralı pine bağlantısını yapıyorum. Ve TXT bacağından alacağım kablo kaldı. Şuradaki bağlantımı da TXT ucundan alıyorum. Ve bunu da Arduino'da 10 numaralı pine bağlantısını yapıyorum. Evet, Bluetooth modülümün bağlantıları şu şekilde hazır. Şimdi LED diyotumun bağlantısını yapalım. Yine devre şemasına göre LED diyotumu yerleştireyim. Eksi bacak solda olacak şekilde yerleştirmişim. Buradaki eksi bacaktan şurası eksiye gitmiş bakın. Hemen buradaki pinlerden herhangi birine bunu bağlıyorum. Bir tane 220 ohmluk direnç bağlayacağım. Şuraya 220 ohmluk direncimi bağlıyorum. Ve direnci bağladığım yerden de kablomu alıyorum. Arduino'da kaç numaralı pine bağlamışım bunu da? 13 numaralı pine bunu bağlamışım. Bu şekilde bağlantılarımı tamamlamış oluyorum. Şimdi USB kabloyla Arduino'muzu bilgisayara bağlayalım. Kodlarımızı Arduino kartımıza gönderelim ve devrenin çalışmasını hep birlikte bir test edelim. Bluetooth HC05 ile LED yakma devresinin kodlamasını M-Block programında birlikte tasarlayalım. M-Block programını açıyoruz. Olaylar içerisinden Arduino başladığında bloğunu sahneme sürüklüyorum. Ve hemen ardından da kontrol içerisinden sürükle tekrarla bloğunu bunun altına yerleştiriyorum. Şimdi ben Bluetooth sensörümü kontrol edebilmem için bir uzantı yükleyeceğim. Bunun için kendi tasarladığımız bir uzantı var. Bunu M-Block içerisine gönderdik. M-Block bunu yayınladı ve bu uzantıyı kullanacağım. Uzantıları açtıktan sonra arama kısmına Bluetooth
HC-05 yazıyorum. Bakın burada bizim kendi tasarlamış olduğumuz bir uzantı var. Bu uzantıyı siz ilk defa kuracaksanız sağ üst köşesinde aynı şuradaki gibi bir artı işareti var. Önce bu artı işaretine tıklayıp bunu kurmanız lazım. Daha sonra ekle diyerek bunu kod sayfasının içerisine eklemiş olursunuz. Bakın bu alt tarafa Bluetooth Control diye uzantımız geldi. Şimdi bu uzantıyı kullanarak devremizi tasarlayacağız. İlk önce şuradaki bloğu alıyorum. Arduino başladığında bloğunun altına yerleştiriyorum. Devre şemasını kontrol ettiğimde RX ve TX pinlerinin 10 ve 11 numaralı pinlere bağlı olduğunu görüyorum. Ben de burayı 10 ve 11 olarak değiştiriyorum. Şimdi buradan sürekli tekrarların içerisine eğer bloğu ekleyeceğim. Kontrole geliyorum. Eğer ise bloğunu bunun altına alıyorum. Şimdi burada diyeceğim ki eğer Bluetooth bağlantısı var ise Bluetooth kontrolüne geliyorum. Bakıyorum burada. Evet, Bluetooth bağlantısı var ise bloğum var. Bunu buraya alıyorum. Bluetooth bağlantısı var ise ne yapacak? Bluetooth'tan gelen sayısal veriyi okuyacak benim için. Buradan bakın sayısal veri bloğum var. Bunu geliyorum, bunun altına alıyorum. Android APK programında 0 ve 1 diye değer göndereceğim Bluetooth modülüme. 1 gönderdiğimde LED diyodum yanacak, 0 gönderdiğimde LED diyodum sönecek. O yüzden burada yine tekrar bir eğer fonksiyonu ekleyeceğim. Kontrole geliyorum. Buradan eğer ise'yi bunun altına alıyorum. Diyorum ki eğer gelen sayısal veri 1'e eşitse, bu yüzden işlemler içerisinden eşittir bloğunu bunun içerisine alıyorum. Bluetooth kontrole geliyorum. Sayısal veri eşittir 1 ise ne yapacak? LED diyodumu yakacak. LED diyot bizim kaç numaralı pinde bağlıydı? 9 numaralı pine bağlıydı. Devre şemasında bu şekilde 9 numaralı pini ne yapmasını istiyorum ben? Yüksek olarak ayarlamasını istiyorum. Buradaki bloğun kopyasını alıyorum. Şu alta buraya yapıştırıyorum. Bu sefer diyorum ki eğer gelen sayısal veri 0 ise 9 numaralı pine bağlı olan LED diyodumu ne yapsın bu sefer? Düşük olarak ayarlasın. Yani söndürsün istiyorum. İşte bloklama kısmım bu kadar. Yapmış olduğumuz uzantı kullanışlı bir uzantı. İşinize yarayabileceğini düşünüyorum. Kartımızı bilgisayara bağladık. Bağlan butonuna tıklıyorum. Tüm bağlanabilen aygıtları göster kutucuğunu işaretliyorum. COM3 portum buraya geldi. Bağlana tıklıyorum. Bakın yukarıda bağlandı diye yazdı. Şimdi upload kod ile kodları Arduino kartına göndereceğim. Burada şuna dikkat edeceğiz. Daha doğrusu aslında bu devrede gerek yok ama yine de hatırlatma yapalım. Eğer RX ve TX pinleri 0 ve 1 numaralı pinlere bağladıysanız, devre şeması bu şekildeyse, daha sonraki yapacağımız kodlarda da aklınızda olsun. Kodları gönderirken hata mesajıyla karşılaşırsınız. Bundan dolayı eğer 0 ve 1 pinlerini kullanıyorsanız ya Arduino'da VCC pinini yerinden çıkartıp kodları bu şekilde atmalısınız ya da RX pinini yerinden çıkartıp kodları bu şekilde atmalısınız. Yoksa hata mesajıyla karşılaşırsınız. Ama biz burada software serial kütüphanesi kullandık arka tarafta. O yüzden 0 ve 1 pinlerinden farklı pinler kullanabiliyoruz yukarıda. Bu bizim için kolaylık olacak. Buradaki kodları Arduino kartına atarken VCC ya da RX pinini çıkartmanıza gerek kalmayacak. Şimdi upload kod ile kodlarımızı Arduino kartımıza gönderelim. Evet, kodların gönderimi tamamlandı. Şimdi isterseniz hep birlikte devremizi bir test edelim. Evet, şu an cep telefonumuz masamızda. Bluetooth sensörümüz bakın devamlı ışığı yanıp sönmekte. Yani diyor ki bağlantıya hazırım ben. Şimdi bir uygulama yüklememiz lazım. İster Google Play üzerinden aratarak yükleyebilirsiniz. Ya da bizim kendi tasarladığımız bir programımız var. Bu programı da geliştirmeyi düşünüyoruz. Bunun APK'sını ben eğitim sitemizde yayınladım. Şu anda ilk versiyonu var. Daha sonra geliştirilmiş haliyle oraya ekleyeceğim. Evet, açıklamalarda verdiğim linke tıklayarak eğitim sistemimize gidiyoruz. Eğitim sitemizde Arduino Bluetooth modülü HC-05 LED yakma sayfasına girdiğimiz zaman sayfada bakın altlara doğru QR kodla indirebilme ya da Google Drive'da indirebilme linki var APK'nın. Buraya tıklıyorum. Evet, şöyle bir sayfa açıldı. Google Drive'dan indirme sayfası. Yine de indir diyorum. İzin ver diyelim. Bunu download klasörünün içerisine indirecek. İndirme başladı. Şöyle yukarıya bakalım. Evet, şu anda bakın indiriyor.
Evet, başarıyla indirildi dedi. Buradan tıklıyorum dosyaya. Bakın indirilenlerin içerisinde tıkladım. Diyor ki güvenlik nedeniyle telefonunuzun bu kaynaktan bilinmeyen uygulamaların yüklemesine izin verin. Ayarlara geliyorum. Şuradaki kutucuğu işaretleyip geri geliyorum. Yükle butonuna basıyorum. İzin ver diyorum. Ve yükleme tamamlandı. Aç diyorum uygulamayı. Evet, bakın uygulamamız bu şekilde. Şimdi Bluetooth cihazı seçin demiş. Bluetooth aygıtlarını burada görmem lazım. Öncelikli olarak şunu yapacağım. Şuradan Bluetooth'u açıyorum. Bluetooth'u açmam yetmeyecek. Bluetooth içerisine girip bakın şurada aygıtlarda benim HC05 modülünü görmem lazım. Tarama yapıyor şu anda. Taramasını yapsın bakalım. Evet, bakın HC05 buraya geldi. Tıklıyorum üzerine. Eşleştirmek istedi. Şifremiz neydi, standart şifremiz? Eğer siz bir şifre belirlemediyseniz 1, 2, 3, 4. Tamam diyorum. Bakın şu an HC05 ile kayıt tamamlandı. Şimdi geliyorum programa. Bluetooth cihazını seçin dedim. HC05 burada gözüküyor artık. Buna basıyorum. Şu an bağlantı var dedi. Evet, şimdi geleceğiz işin heyecanlı tarafına. Işığı yak butonuna bastığımda ışık led diyot yanması lazım. Söndür dediğimde de söndürmem lazım. Bakalım olacak mı? Led diyot yandı. Işığı söndür diyorum ve led diyotu da bu şekilde söndürmüş oldum. Şimdi artık ben bu telefonu alıp 10 metre gibi bir alandan uzaktan istediğim şekilde led diyotumu kontrol edebiliyorum. Burada bakın Arduino'ya yüklenecek kodlar var. Buraya tıkladığınızda ikinci bir sayfa geliyor. Eğer 0 ve 1 pinlerini kullanıyorsanız bakın buradaki kodları alabilirsiniz. İşte size bunun için devre bağlantı şeması. Eğer 10 ve 11 numaralı pinleri kullanıyorsanız buradaki kodları alabilirsiniz. İşte size devre bağlantı şeması. Bununla ilgili de böyle bir APK hazırladım. APK ile ilgili de yorumlarınızı bekliyorum. Daha geliştirmek istiyorum. Burada evdeki cihazları çalıştırmak için lamba yakma butonu, servo motor çalıştırma butonu, RGB led çalıştırma butonu, ledin parlaklık ayarı butonu, fan çalıştırma butonu, bunları ekleyeceğim buralara. Daha geliştirme olacak. Sizlerin de bu konuda görüşünü almak istiyorum. Yorum kısmına yazarsanız bunlarla ilgili ya da web sayfam içerisinden bildirim yaparsanız sevinirim. En azından bunun geliştirilmesi için katkı sağlamış olursunuz. Şunu da size bildireyim. Bu programın nasıl yapılacağını da sizlere öğreteceğim. Bununla ilgili de videolar çekmeyi düşünüyorum. YouTube kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız videolara eklediğimizde de bununla ilgili bildirimler almış olursunuz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna, kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.